Hepinize günaydınlar Ayvalık'tan. Evet, hazırlıklarımızı yaptık. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Sarımsaklı plajına doğru gidiyoruz. Güzel bir güne, tertemiz havada merhaba dedik. Evet, kamp kurduğum çadır bölümünden çıkıyorum yola yavaş yavaş. Hava serin, rüzgarlı, olabildiğine rüzgarlı. Zaten bu hafta bölgede yağmur yok ama bir rüzgar var. Allah Allah diyorum sizlere. Bu kadar çok rüzgarın olması inanın sarhoş gibi etti beni. Hemen kamp alanından çıktıktan sonra yol boyunca bakın ücretsiz bir şekilde kamp kuran arkadaşlar da varmış. Keşke ben de buraya kursaydım. Bu arada kamp fiyatı hakkında sizlere bilgi vereyim. Tek kişi tek çadır 100 TL. Eğer 2 kişi gelirseniz yani kişi başına hep 150 lira koyuyorlar. Yani 3 kişilik bir kampa gelirseniz gündeliği 300 lira. Ama ben tek olduğum için 100 TL verdim. Güzel bir gece geçirdim. Gerçi rüzgar içinde kaldım. Çadır uçacaktı. Bildiğiniz hani bu süpermarketlerde satılan tek kişilik çadırlar var ya, öyle bir çadırım var. Yani uçmaması için içten koca koca taşlar koydum çadırın içine. Öyle böyle bir rüzgar yoktu yani. Şimdi sabahın erken saatleri, saat 6.30 veya 6.40 gibi saat. Bu serinlikte dedim hani öğlen sıcağına kalmayayım çünkü eririm yolda. Ondan dolayı hemen bakalım saate. Saat 6.45, evet 6.45'te çıktık yola. Çünkü öğlenleri çok sıcak oluyor. Bunaltıcı derecede bir sıcaklık oluyor bölgede ama rüzgar bunu tolere ediyor. Şimdi yola çıktık. Valla yollar bomboş. Tabii mazota, benzine, toplu taşıma araçlarına, işte ne bileyim otobüs firmalarının biletlerine zam geldiği için tabii turizm sezonu başlamasına rağmen etrafta bir boşluk var. Yapılan son zamlardan sonra insanlar tabii bu zamlardan etkilendi. Ama inşallah Temmuz ayının başında hem asgari ücretliye, hem çalışana, hem emekliye, devlet memurlarına vesaire vesaire büyük zamlar yolda. Ondan dolayı biraz daha insanlar Temmuz ayından sonra tatillerine çıkabilecekler gibi gözüküyor. Çünkü gazetelerde okuyoruz işte çeşitli zam haberleri, işte şu kadar zam gelecek, en düşük emekli maaşı bu kadar olacak, asgari ücret bu kadar olacak diye. İnşallah tatmin edici zamlar yapılır maaşlara, çalışanlara, emeklilere, işte devlet memurlarına. Bu şekilde insanlar rahatlıkla tatillerine çıkabilirler. Tabii ekstra bir olay daha bahsedeyim bu zamlarla alakalı. Pansiyon fiyatlarında gözle görülür derecede bir artış var. Yani geceliği 500 liradan 600 liradan bahsediliyor. Sahile yakın, daha yakın, sahil dibinde olan evler için 1000-1500 lira gecelik konaklama ücretlerinden bahsediliyor. Yani birazcık da ev sahiplerinin insafına kalmış bölge. Çoğu evde boş. Bunu bu kadar boş bırakacağınıza kardeşim biraz uygun bir fiyat yapın da bari insanlar gelip doyasıya, senede zaten bir hafta 15 gün insanlar tatil yapıyor. Hiç olmazsa doyasıya gelip tatillerini yapsınlar. İnsanlar deşarj olsunlar. Yani yanlış mıyım? Tabii ki doğruyuz değil mi? Biraz daha uygun fiyat. Tamam, evler, fiyatlar satın almaya kalktığı zaman milyonları aşan fiyatlar var ama yani netice itibariyle birazcık da diğer vatandaşları, işte evi, barkı, mülkü olmayan bu bölgede insanları da düşünmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın buraya 2 sene önce geldiğimde bu caddede araç park etmek için yer yoktu. Şimdi bakıyorsunuz tek tük araçlar var bakın. Normalde buralarda araba parkı bulmak imkansızdır. Yani park edecek yer için 5-10 dakika ararsınız bu bölgede. Ama her yer bomboş. Bu arada otobüsçü amca yol verirsin inşallah bize. Biz düz gideceğiz. Yok abi yok, önümüzü kesiyor adam. Psikopat ya. Abi dur ben düz gideceğim, sinyal vermemişim, lap diye önüme kırıyorsun ya. Neyse buradan da gidiyor plaja. Bu arada Sarımsaklı ismi nereden gelmiş? Bunu dün akşam öğrendim. Bölgede Yunanlar ev yaparken burada sarımsaklı taşı diye bir taşla yapıyormuş evlerini. Böyle toprak rengine dönük bir renkmiş bu.
Oradan evleri hep sarımsaklı taşı ile yapıldığı için ismi oradan kalmış. Ben ise diyordum ki herhalde sarımsaklı hani sarımsak var ya, bildiğimiz sarımsak. O bu bölgede çok yetişiyor da ondan dolayı koydular zannediyordum. Meğersem bu bir taşmış, sarımsaklı taşı. Evlerde o taşlardan yapıldığı için ismi öyle kalmış. Tabii şimdi ismini beton sarımsaklı koymak gerekiyor. Her yerde bakın inşaatlar, yani 5'er katlı, 4'er katlı, her taraf inşaat dolmuş. Her yer ev dolmuş. Acaba yazın buranın nüfusu kaç oluyor? Çünkü yer gök ev dolu. Her yerde olduğu gibi, her ülkede, dünyanın her yerinde olduğu gibi güzel böyle tatil yöreleri, tatil beldeleri maalesef yapılan inşaatlarla böyle dolup taşıyor. Halbuki bu bölgede değil mi? Arkanızda dağ var, önünüzde deniz var. Buralar yeşillik olsa, insanlar gelip kamplar kursa, değil mi? Bungalov evler, işte ne bileyim çadır kampları olsa doğa daha iyi korunurdu ama maalesef ne yapalım? İnsanlığın gerektiği de bu, gittiği yerlere hemen böyle yayılmacı bir toplumumuz, yani tüm dünya insanları için konuşuyorum. Yayılmacı bir toplum olduğumuz için her yeri beton yığınına çeviriyoruz maşallah. Ya bak şu otobüsçü yüzünden nerelere girdik aga. Sahili bulmak şimdi. Ben size güzelim sahili gösterecekken burada normal sanki İstanbul'da veya İzmir'de büyük şehirlerde yaşıyormuş gibi evleri gösteriyorum. Bu bölge biraz daha dolu gibi ya. Bölge evet birazcık daha dolu gibi. Arabalara baksanıza bayağı bir araba var. Şşt köpek kardeş sakın düşünme. Aklından geçeni düşünme. Usludur orada, aferin. Genelde çünkü köpekler motosikletlilere uyuz oluyorlar. Böyle ses çıkartıyor ya, bir de böyle hani insanı direkt görebiliyor. Hani arabanın içinde olduğu zaman camdan dolayı göremiyor. Tabi burada direkt açık hedef halinde olduğumuz için ve insanlarla direkt göz teması kurabildiği için motosiklette böyle bir de ses çıkartıyor egzozlar tabi. Uyuz oluyorlar. Peşimize takılıp sonra paçamıza yapışmaya çalışıyorlar. O değil, paçamız da yok. Ayağımız çıplak. Isırdım mı direkt tene temas. Aman Allah muhafaza. Dediğim gibi şimdi az bir yolumuz kaldı Sarımsaklı plajına. Bir plaja bir motosikletle şöyle bir giriş yapalım. İnşallah sahilde spor yapanlar vesaireler vardır. Bu arada herkes uyuyor herhalde hiç. Yürüyüş turu için spor yapan insana da rastlamadım yani. Dur bakalım. Belki görürüz sahil kısmında. Evet, Sarımsaklı yaklaşık 7 kilometre veya 8 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridi karşılayacak sizi. Altın sarım kumu var. Denizi biraz soğuk tabi. Ayvalık, işte Assos, Berhamkale, Akçay, Güre, bu gibi yerlerde, bu bölgede hep deniz soğuk. Çünkü neden? Denize akan çok büyük dereler var. Bu yüzden bu bölgedeki denizler böyle biraz daha soğuk oluyor. Öyle Akdeniz'e falan, ne bileyim Marmara Denizi'ne falan benzemiyor. Bolca akan nehir olduğundan dolayı bu şekilde. Onun için yani güneşte cayır cayır yandıktan sonra denize girdiğiniz zaman Jos diye bir ses çıkabilir yani. Ona göre temkinli olun eğer ilk defa buralara gelecekseniz. Kuzey Ege'nin de böyle bir durumu var. O hocam pide. Lan canımız da pide çekti ama sabah sabah nerede? Bu arada işe gidenler bekliyor otobüs duraklarında. BİM açmamış, yanındaki manav maşallah tezgahı sermiş. İnşallah Allah herkese bol bol hayırlı kazançlar vermeyi nasip etsin. Herkes rızkını eve böyle dilediğince götürsün. Çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle mutlu bir yaşam sürsün inşallah. Tabii bu savaşlar, bu pandemi falan filan insanlığı rahat bırakırsa tabii. Ne yapacaksınız işte, dünya halde böyle. Bazı devletler savaşırken bazı devletlerde paraya para demez, sırtlarından para kazanırlar işte. Oluyor böyle şeyler. Bu arada sol tarafta yeni yapılan inşaatlar yine 2, 4, 6 kat dikmiş. Maşallah. Tabii şimdi gidip orada bir ev fiyatını sorsanız herhalde 2 milyondan falan bahseder diye düşünüyorum. Bu aralar ev fiyatlarına çok taktım. Geldik sahile. Şimdi bir sahili görelim. Palmiye ağaçları valla sağa sola yata yata şu hale bakın ya. Evet, böyle uzun bir, ya bu sahile aslında palmiyeleri dikeceklerine değil mi? Şöyle gölgeli bir ağaç dikseler
insanlar hiç olmazsa şey yaparken, yani güneşlenirken veyahut da ne bileyim güneşe fazla maruz kaldığı zaman gidip altında gölgesinde biraz dursa diyeceğim, ama bu kumun içinde de, yani sarı kumun içinde de şey olmaz herhalde. O tür ağaçlardan olmaz diye düşünüyorum ama bilemedim. Şimdi şuradan girelim bir sahile doğru. Şimdi sizi sahilin güzellikleriyle baş başa bırakacağım. Tamam. Hadi bakalım. Ben susuyorum. Çok konuşuyorum ben ya. Hadi. Allah'a ısmarladık.